Herkese merhaba. Bugün yumuş yumuş bir açma tarifiyle karşınızdayım. Haydi başlayalım. Ben biraz fazla yaptım. Siz isterseniz ölçüleri azaltabilirsiniz. Uygun bir kabın içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarımdan biraz fazla su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta akı, 2,5 yemek kaşığı şeker ve 1,5 yemek kaşığı da kuru mayayı ekliyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Ben 7,5 su bardağı un kullandım ama unları kontrollü bir şekilde ekledim. Bir anda hepsini eklemedim yani. Bu aşamada gördüğünüz gibi ilk önce 5 su bardağı un ekledim. Ve üzerine 2,5 tatlı kaşığı da tuzunu da döktükten sonra tekrar kaşıkla bir karıştırdım. Görüldüğü gibi hamur hala cıvık ve üzerine un eklemeye devam ettim. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya başladım. Buralarda yine un eklemeye devam ediyorum. Benim hamurum cıvıktı. Siz bu 7,5 su bardağının üzerine bu ölçülerle biraz daha un ekleyebilirsiniz. Bir yarım su bardağı kadar. Yani hamur biraz daha un isteyebilir. Bu da söylediğim gibi her videomda her unun yapısı farklı olduğu için ununuzdan kaynaklı olabilir. Şunu unutmayın, yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumu güzelce yoğurdum. Elimdeki hamur fazlalıklarını da elime biraz sıvı yağ dökerek üzerine koydum ve hamurumun üzerini biraz yağladım. Üzerini de streçle kapatıyorum. Yine sıcak olsun diye üzerine de bir bez örttüm ve mayalanmaya bıraktım. Yaklaşık 1,5 saatin sonunda hamurum güzel şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi burada da. Şimdi aşırı kolay bir şekilde açtığımı göreceksiniz. Tek seferde bir sürü açmamız olacak. Hamur yumuşak olduğu için çalışacağım tezgahı önce güzelce yağlıyorum. Daha sonra hamuru tezgaha koyup açmaya başlıyorum. Hamurum aşırı yumuşak bir hamur olduğu için elde açmam çok kolay olacak. Videoda da zaten göreceksiniz. Ellerim bu aşamada yağlı. Hamurumu olabildiğince son raddesine kadar açmaya çalışıyorum. Ne çok kalın olacak ne de çok ince olacak. Açtıkça zaten göreceksiniz. Açarken de yine yağ yardımı alıyorum. Yağ döküp açmaya çalışıyorum. Ben tereyağını eritip de kullandım. Ama siz mümkünse oda ısısında bekletip hamurunuza öyle sürün. Yani benim gibi ısıtıp da kullanmayın. Açma yaptığımız için yağlı bir hamurumuz olacak. Dolayısıyla da bolca tereyağı kullanıyorum. Tereyağı hamura sürdükten sonra artık hamuru ortadan ikiye katlıyorum. Videoda da ayrıntılı bir şekilde yine görüyorsunuz. Katladığım yerin üzerine de tereyağı sürüyorum ve onu da güzelce yediriyorum her yerine. Kalan hamuru da tamamen kapatıyorum diğerinin üzerine. Bu yöntemle tek tek uğraşmadan çok kolay bir şekilde yapacaksınız açmalarınızı. Tüm bu kapama işlemleri yapılırken videoda da yine görüyorsunuz
hamurumu elimle açmaya özen gösteriyorum. Bu aşamada hamurun yarısına tereyağı ekliyorum ve güzelce sürüyorum. Şimdi hamuru ortadan ikiye katlayacağım. Hamuru katladıktan sonra nazikçe bastırıyorum ve hamurum aslında bu katlamayla kat kat olacak. Hamurumu güzelce bütünleştirdim ve artık kesme işlemine başlayacağım. Burada bir pizza kesicisinden de yardım alabilirsiniz ya da keskin bir bıçak yardımıyla hamuru çok da kolay kesebilirsiniz. Benim elimdeki bıçaklar çok keskin olmadığı için beni biraz uğraştırdı açıkçası. Burada şeritler halinde kesiyorum. İstediğiniz kalınlık tamamen size kalmış. İster içi boş yapın, zaten yağlı bir hamur. İsterseniz de içine istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Ben zeytin ezmeli ve boş yaptım. Kesme işlemi bittikten sonra hamuru gördüğünüz gibi açıyorum. Zaten yumuşak bir hamur olduğu için de çok çabuk açılıyor. Zeytin ezmesini de ben kendim yaptım. Zeytinlerin çekirdeğini çıkardıktan sonra biraz da zeytinyağıyla robottan geçiriyorum ve çok güzel oluyor. Ne kadar iyi kapatırsak kapatalım hamurda açılmalar olacaktır. Bu hiç önemli değil. İlk seferde bir bütünden yaptım ben açmayı. Bu çok büyük olduğu için diğer şeritlerde ortadan ikiye kesip yaptım. Hamur uzadığı için onlar da gayet iyi oldular. Göreceksiniz zaten. Katlama bölgesine geldiğinizde bir düğüm atıyor gibi hamuru düğümlerseniz de açılma yaşamazsınız. Açılsa da çok da önemli değil açıkçası. Burada da söylediğim gibi hamurumu açıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Uzadığını, zaten bayağı büyüdüğünü göreceksiniz. Burada rulo şeklinde yapıyorum ve tekrar dolayıp bir yuvarlak haline getiriyorum. İlk yaptığımın büyüklüklerine bakın. Daha sonra ortadan ikiye kestiğimin büyüklüklerine bir bakın. Hepsi de pofuduk pofuduk olacak. Üzerine ne isterseniz onu serpebilirsiniz. Boş bırakabilirsiniz. Yumurtayı sürdükten sonra, ayırdığımız o yumurta sarılarını sürdükten sonra. Ben genelde boş bıraktım ama videoda da görünsün diye biraz haşhaş döktüm üzerine. 200 derecede önceden ısıttığım fırında böyle kızarana kadar pişirdim. Yumuşaklığını görüyorsunuz. O kadar pofuduk pofuduk ve yumuşak ki yani size anlatamam. Gerçekten yapıp deneyip yemeniz lazım. Bu arada ben bu açma şeklini Semiray Hanım'ın YouTube kanalında gördüm ve oradan yaptım. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Yumuşacık, pofuduk pofuduk açmalarınız olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma yorum yapmayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Herkese iyi günler.